Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin kökenine ilişkin belli bir noktaya gelmiş olduk. Son videolardaki yaptığım özetlerle birlikte insan dilinin nereden ortaya çıktığını, nasıl ortaya çıktığını ve gelişiminin belli başlı uğraklarının nereli olduğunu kabaca ortaya koymuş oldum. Yani e, bir kez daha tekrarlamak gerekirse insan dili aslında hem insanın biyolojik bedensel yani genetik yapısında hem de insanın geliştirmiş olduğu toplumsal kültürel yaratımlarda ikisinin iki boyutu bir arada ele almak zorundayız. Yani insan dili birdenbire özel bir düzenek, yapı olarak ortaya çıkmış değil. İnsan dilinin evrimsel geçmişi milyonlarca yıl geriye uzanıyor. Bir primat türü olarak homininlerle birlikte oluşmaya başlaması bir tesadüf değil. Yani örneğin diyelim pandaları düşünelim. Daha önce de vermiştim bu örneği. Bir panda günün yaklaşık 16 saati bambu ağaçlarını kemirmekle yaşıyor. Yani bu hayvanın ekolojik nişte bulunduğu yer doğal yağmur ormanları ve bambulara bağlı. Yani bambular olmazsa ki bu hayvancağız başka bir şey yiyemiyor. Yani et yiyemiyor, başka şekerli meyveleri, şunları bunları yiyemiyor. O sadece bambu yemek durumunda. Benzer biçimde örneğin koalalar da okaliptüs ağaçlarını yiyor. O okaliptüs yapraklarını yiyor ama başkaları o yaprakları yiyemiyorlar. Çünkü onlar için zehirli. Yani ekolojik nişin belli bir alanında özelleşmiş ve kendini o ortama uyarlamış hayvanlar o yönde gelişme gösteriyor. Şimdi günde 15-16 saat bambu kemiren bir pandanın iletişim ihtiyacı, başkalarıyla iletişime girmesi, bir takım şeylerde başkalarına ilgilenmesi beklenemez. Dolayısıyla onun iletişim yeteneği son derece sınırlı ve dar bir alanla ilgilidir. Fakat insanın evrimini incelerken söylemiştik. İnsan bir biçimde dünyaya fırlatılmış. Yani dünyanın hiçbir ekolojik nişinde doğal yeri olmayan ama her yerde yaşayabilen, fakat her yerde yaşayabilmesi için de çok güçlü toplumsal bağlar ve işbirlikleri geliştirmek zorunda olan bir tür olarak evrimleşti. Şimdi insanın böyle evrimleşmesinin temelinde bir primat olması yatıyor. Yani primatlar diğer hayvanlardan çok daha farklıdır bildiğiniz gibi. Koyunları düşünelim ya da işte sığırları, işte değişik otlayarak yaşayan hayvanları düşünelim. Bunların temel mekanizmalar, hatta mideleri bile ona göre diyelim 5 bölümdür. İşte gün boyunca otlarlar, otları midelerine gönderirler. Daha sonra bir tarafa yatarlar. Midelerinin değişik bölümünde alelacele yuttukları otları ağızlarına alarak tekrar çiğnemeye başlarlar ve onları sindirilecek hale getirirler. Şimdi bu hayvanlar da yaşamlarının büyük bir kısmında ancak yemeyle ve yediklerini sindirmeyle uğraşıyorlar. Ama örneğin diyelim primatlar böyle değil. Biliyorsunuz primatlar, ki özellikle de insansı primatlar, yani primatların daha gelişmiş olan insanın da evrimleştiği kısmı ormanlarda yaşar. Ormanlarda esas olarak bol kalorili mevsimsel döngülere göre yetişen bitkileri ve meyveleri özellikle yemek üzere evrimleşmişlerdir. Bildiğiniz gibi meyveler esas olarak olgunlaştıkça renkleri dönüşür ve yeşilken olgunlaşmaya başlayan meyveler kızarmaya başlar ya da kararmaya başlar. Dolayısıyla primatların bu değişik meyveleri nerede yetiştikleri, ne zaman olgunlaşacakları, nasıl şey olduklarını kavramaları gerekir. Bunları kavramaları için o orman koşullarında görüşlerinin çok iyi olması gerekir. Bu farklı meyveleri bulabilmek ve onları tespit edebilmek için bulundukları bölgeyi çok iyi kontrol etmeleri gerekir. Bu yüzden ağaçların üzerinde hareket etmeleri, kavrama yeteneklerinin gelişmesi, bir sürü ayrıntı var. Yani insanın
bu kadar gelişkin bir iletişim yeteneği geliştirmesinin ilk temelleri zaten onun primat geçmişinde yatıyor. Ama bu da yetmedi. İnsan türü ağaçlardan aşağıya inerek artık bunu ona neyin zorladığını ya da neden böylesi bir tercihte bulunup bu yönde adaptasyonlar sürecine girdiğini tam olarak bilmiyoruz. Ama insan yere indikten ve iki ayak üzerine kalktıktan sonra vücudunda, yapısında, her şeyinde çok büyük değişiklikler oldu. Ve bu değişikliklerle birlikte insanın bulunduğu ortama uyabilmesi için korkunç güçlü, kalıcı toplumsal işbirlikleri geliştirmesi gerekti. Bunları ayrıntılı biçimde gördük. Şimdi bu süreçleri göz ardı ederek insan dilinin evrimleşmesini anlayamayız. Şimdi şimdiye kadar biyoloji ağırlıklı olarak değişik adaptasyonları, değişik mekanizmaları falan ele aldık ama dilin tam olarak insan dilinin kökeninin ve gelişiminin tam olarak kavranabilmesi için aslında konuyu felsefi açıdan da ele almak gerekir. Yani sorunlar üzerinde felsefi yönden kafa yormadığımızda, yalnızca bize sunulanlarla yetindiğimizde sağlıklı bir noktaya gelemeyiz. Örneğin günümüzün mevcut dil bilim okullarını, üniversitelerde dil bilim bölümlerinde öğretilenleri ve burada sürdürülen çalışmalara bakalım. Biliyorsunuz daha önceki videolarda da birkaç kere anlatmıştım. Günümüzde dil bilim eğitimi veren okullardaki hakim anlayışlar birkaç tane. Bunların birisi Ferdinand Saussure'un ve onun takipçilerinin devam ettirdikleri semiyolojiye büyük önem veren, dili bir işaretler sistemi olarak anlatan bir anlayış var biliyorsunuz. Yani bu anlayışa göre işte dilsel simgeler, yani sesler değişik fonemlerden, ses birimlerinden oluşuyor. Bunlar morfem oluşturuyor. Bu morfemler, yani kelimeler, cümlelerin ya da yan cümlelerin, cümleciklerin temelini oluşturuyor. Bunlar birleşerek cümleler de birleşerek işte insan konuşmasını oluşturuyor. Şimdi peki burada işaretler, yani simgelerle anlam arasındaki ilişki nasıl oluyor? Bildiğiniz gibi semiyolojik bakış açısına göre her nesnenin bir sessel işareti var. Bu işaret aslında belli bir nesnenin özelliklerine gönderme yapıyor. O işaretle bu gönderme arasındaki ilişkiyi birbirine bağladığımız zaman da gösterge, yani söylenmek istenilen ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bu anlam, örneğin diyelim işte elma sesinin elma denilen nesnenin simgesi olduğunu, elma sesini duyan kişinin bu simgenin anlamını önceden kabul eden bir sistem içerisinde bulunduğu için böylelikle iletişimin sağlanmış olduğunu söylüyor. Oysa ki biz videolarımızda bunun dili çok sınırlandıran ve dilin bütününü kapsamayan bir durum olduğunu söylemiştik. Çünkü her nesnenin bir simgesi, o simgenin de belli bir anlamı var. Peki bu anlam nasıl oluşuyor? Saussure anlayışa göre bu anlamın oluşmasını, yani belli simgenin belli nesneyi temsil etmesinin hiçbir anlamı yok. Bu tamamen keyfi. Şimdi tamamen keyfi bir simge ve anlam arasındaki ilişkinin tamamen keyfi olması, bunun nasıl gelişmiş olabileceğine ilişkin bize ne söylüyor? Hiçbir şey söylemiyor. Söylemez yani. Çünkü tamamen keyfilik diye bir şey olsaydı bu kadar farklı dilin bu kadar farklı ortamda hızlı biçimde ortaya çıkmaları mümkün olmazdı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Dilde gösterge, gönderen, gönderilen ilişkisi biçiminde semiotikte anlatılan konular dilin yalnızca bir boyutudur. Ama bu boyutla devam ettiğimiz zaman dilin bütününü anlamış ve açıklamış olamayız. Çünkü daha önceki videolarda da anlattığım gibi
dili yalnızca bir kodlara indirgemiş oluyoruz ve kodların kendisinin de önceden anlaşılmış olması gerekir. Dolayısıyla bu biçimde buradan hareketle dilin kökenine gidemeyiz. Zaten semiyolojinin kurucuları, en başta da Ferdinand Saussure, dilin kökeninin araştırılmaması gerektiğini, bunun anlamsız bir çaba olacağını söylemişti. Aynı şeyi günümüzün etkili okullarından birisi olan işte Chomsky'ci okulda da öyle söyleniyor. Yani dil vaktin birinde birdenbire biyolojik bir organ, yapı gibi insan türünde ortaya çıktı. Peki nasıl çıktı? Niye çıktı? Orasını sorma. O çıktı işte, o kadar. Şimdi oysa ki dili bu biçimde anlatamayız. Daha önce de anlattığım gibi dilin ikili bir boyutu var. Evet, işaretler, simgeler, simgelerin keyfi anlamlarıyla bunları bütünleştiriyoruz. Fakat dil yalnızca bu işaretlerin anlamlarla birleşmesinden oluşmuyor. Şimdi eğer böyle olsaydı günümüzde yapay zeka insan diline ilişkin bütün çevirileri, şunları bunları kusursuz bir biçimde yapardı. Yapay zekanın yaptığı çeviriler belli bir işe yarıyor. Fakat bir bütün olarak insan dilinde bulunan ironi, ima, değişik söz sanatları, bütün bunları yapay zekanın anlaması mümkün değil. Çünkü bunların anlayabilmesi için, yani sizin herhangi bir şeyi söylemiş olmanız, o söylediğiniz şeyin birebir onun kod olarak eşleştiği anlamı ifade ettiğiniz anlamına gelmez. Yani siz bir şeyi söylersiniz fakat bulunduğunuz bağlama, o kişiyle ilişkinize, mevcut duruma, o orada anlatmak istediğinize ya da karşıdakinin sizinle ilişkisine göre o söylediğiniz şey bambaşka bir anlama gelebilir. Şimdi bu zamanda ne olmuş oluyor? Dili basitçe bir işaretler sistemi, yalnızca bir iletişim ve haberleşme aracı olarak ele almamak gerekiyor. Dil bunların çok ötesinde bir özellik. Şimdi bunu nereden biliyoruz? Bunu bebeklerin gelişmelerinden çok somut biçimde öğrenebiliriz. Yani bebeklerin dili öğrenmesinin nasıl olduğundan anlatmıştım. Örneğin çocuklar belli bir yaş düzeyine gelene kadar hem beyinsel gelişmeleri açısından hem de toplumsal ilişkileri öğrenmeleri açısından belli aşamalardan geçmek zorundalar. Çocuklar yalan söylemez. Evet, doğru. Günlük yaşamda bunun sayısız örneğini biliyoruz. Çocuklar genellikle dili kullanmayı ilk öğrendiklerinde öğrendikleri kelimeleri, anlamlarını birebir alırlar ve mecazlardan, ironiden, başka şeylerden hiçbir şekilde bağlantı kuramazlar. Bulundukları ortama ve duruma göre onları öğrenip kullanabilmeleri için epey bir çıraklık döneminden geçmeleri gerekir. O zaman ne olmuş oluyor? Dilin kullanılması ve dili sürdürebilmek ikili bir aşamadan geçmiş olmak gerekiyor. Yani birinci aşamada insan beyninde ki mekanizmalar sayesinde, ayna nöronların işin içinde olduğu mekanizma sayesinde çocuklar hızlı bir biçimde, eğer belli bir dil ortamı içinde bulunuyorlarsa, dili kullanmayı öğrenebiliyorlar. Çünkü beyinlerinde buna hazır bir donanımla gelmiş oluyorlar. Fakat beyindeki hazır donanımla gelmiş olması otomatik bir biçimde çocuğun konuşacağı anlamına gelmiyor. Kurt Çocuk hikayelerinde bunu anlatmıştım. Yani bir çocuğun konuşabilmesi için beynindeki hazır yapıların, düzeneklerin gerçekleşmesi için, yani beyninde konuşmayla ilgili sinaptik yolakların ve yeni yolların oluşabilmesi için çocuğun konuşulan dil ortamında bulunması gerekiyordu. Bu aslında o kadar garip bir durum değil. Çünkü aynı şey hayvanlar için de geçerli. Yani hayvanların içgüdü dediğimiz birçok davranışlarının
aslında beyinlerinde bulunan belli mekanizmaların dış ortamda biçimlenmesiyle oluştuğunu söylemiştik. Yani bir yeni doğan bir ördek yavrusu annesinin peşinden gitmeyi kolaylıkla öğrenebiliyor. Çünkü bunun için hazır belli şablonlar, yapılar var. Doğal ortamda annesi yanında olduğu sürece, yani onu yumurtlayan, yumurtanın üstünde yatan ve yavru çıktıktan sonra onun çevresinde olunan annesi olduğu için bebek, ördek yavrusu, palazlar kolaylıkla annelerini takip etmeyi öğrenebiliyorlar. Ama biz bu süreci kesintiye uğratırsak, yumurtadan çıkmış yavruları bambaşka koşullarda başka şeylere maruz bırakırsak, aradan 3-5 gün geçtikten sonra o yavru annesinin peşinden değil, sizin peşinizden gelecektir. Buna basılanma diyoruz. Yani demek istediğim şu, şimdi bizim dilimizin gelişmesi, konuşmayı öğrenmemiz, beynimizdeki hazır bir takım yapıların dışsal ortamdaki dil ortamında bulunmamızla birlikte hayata geçmesi oluyor. Fakat bu şekliyle dili tam öğrenmiş olmuyoruz. Biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi, örneğin çocuklar mecazlardan, ironiden, söz sanatlarından anlamazlar. Bunları öğrenmeleri için belli bir çıraklık döneminden geçmeleri gerekir. Ne demek bu çıraklık dönemi? Yani çocuk başkalarının niyetlerini okumayı öğrenmesi lazım. Başkalarının zihinlerini okumayı öğrenmesi lazım. Şimdi bizde başkalarının zihinlerini okuma ve niyetlerini anlama yönünde içgüdüsel bir eğilim var. Yani bu açıdan örneğin hayvanlar arasında büyük farklılıklar var. Bu dediğim örneğin kendi evcil hayvanınız üzerinden kolaylıkla test edebilirsiniz. Yani bir kedi ya da köpeğiniz yanında dursun, siz onun önüne herhangi bir şey koyun ve daha sonra uzanarak ona ulaşmaya çalışın. Ama böyle ulaşamıyorsunuz, çok zorlanıyorsunuz. Kedi ya da köpek size pek ilgilenmez. Diyelim ilgilendi, size baktı. Diyelim sizin uğraşıp uzanmak zorunda olduğunuz nesneyi onun önünde bulunsa bile size böyle ittirerek onu almanızı sağlamaz. Ya da sizin ona ulaşmanız için en ufak bir kılını bile kıpırdatmaz. Ama bu işi bir maymunun, değişik bir primatların ya da bir bebeğin, çocuğun önünde yaptığınızda o içgüdüsel olarak hemen o nesneyi size doğru ittirebilir ya da sizin o nesneye uzanıp ulaşmanıza yardımcı olmak isteyebilir. Yani evrimsel süreçte gelişme basamağına göre bunlar gelişmiştir. Ama diyeceksiniz ki tamam, maymunlarda böylesi eğilimler ya da bize yakın yetenekler var ama onlarda da gelişmiş bir dil yok. Evet, yok. Çünkü onların toplumsal ilişkileri ve yetişme koşullarına bağlı olarak bizim kadar yoğun bir dilsel yetenek geliştirmek zorunda değiller. İnsan dilini olanaklı kılan, birinci basamaktaki gelişmeleri olanaklı kılan ayna nöronlardan oluşan mekanizma diğer hayvanlarda da var ki maymunlarda çok daha belirgin bir biçimde var. Fakat maymunlarda ayna nöron mekanizmasının bulunması maymunların bizim gibi konuşmayla ilgili yetenekler bakımından kendilerini geliştirmeleri ve bu konuda bir geri dönüş elde etmelerine olanak sağlamıyor. Çünkü onların buna ihtiyacı yok. İhtiyaçları olmadığı için bu yönde bir gelişme sürecinden geçmiyorlar. Şimdi bu konuyla ilgili olarak son dönemde yapılan ağırlıklı çalışmalar nedeniyle insanın elini kullanma becerilerinin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Yani bu konu son yapılan çalışmalarla birlikte insan dilinin gelişmesinin esas olarak ikili bir evreden geçtiğini somut bir biçimde ortaya koyuyor. Birinci aşama, biraz önce de anlattığım gibi, çocuklar ayna nöronlar mekanizması vasıtasıyla beyinlerindeki hazır bir takım kalıpları kolaylıkla işleyerek konuşma ve dertlerini anlatma
noktasına gelebiliyorlar. Fakat bildiğimiz anlamda dilin keyfiliğe bağlı olarak simgelerle anlamları birleştiren bölümünü kavrayabilmeleri için çocukların ikinci bir eğitimden daha geçmeleri gerekiyor. Bu ikinci eğitim süreci de gene beyinde, bunun da altyapısı beyindeki sinirsel ve genetik bazı yapılarının oluşmuş olması mutlaka gerekiyor. Fakat bu durumda, bu ikinci durumda simgelere dayalı başkalarının zihinlerini okumaya, onların niyetlerini kavramaya yönelik belli bilişsel yeteneklerin ve kapasitelerin geliştirilmesi gerekiyor. Ancak bu ikinci aşamayı da aştıktan sonra çocuk bildiğimiz anlamda insan dilini kullanabilir hale geliyor. Konuya bu açıdan baktığımızda insan dilini basitçe, yalnızca işaretler, işaretlerin simgeleri ve bunların anlamlarla bütünleştirildiği bir işaretler sistemi olarak ele almanın ne kadar yetersiz bir çaba olduğunu görmüş oluyoruz. Nitekim bugün felsefi olarak dil felsefesinde pragmatik diye bir alan var. Pragmatik Türkçe aslında edim bilim diye çevriliyor. Bu pragmatiğin anlamını kısaca şöyle tarif edeyim. Pragmatik yani edim bilim bir ifadenin içinde bulunan bağlama bağlı olarak anlamını inceleyen bir disiplin. Şimdi bir ifadenin bulunulan bağlama göre anlamının incelenmesi, daha önce de sık sık örneklerini verdiğim gibi, kolay bir şey değil ve insan dilinin en önemli özelliklerinden birisi konumunda. Zaten işin bu yönünü kavrayabilmek ve bu yönde yoğunlaşabilmek için insan evriminde toplumsallığın ne kadar güçlü bir etmen olduğunu, bu toplumsallık ve buna bağlı toplumsal işbirliğinin gelişmesinin hangi sonuçlara yol açtığını hiç unutmamak gerekiyor. Şimdi insan dilinin belli özelliklerine yakından baktığımızda, bu konularda felsefi olarak konuları biraz düşündüğümüzde ve araştırdığımızda bazı özellikler mutlaka sizin de ilginizi çekmiştir. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama örneğin insanlar konuşurken ellerini çok kullanırlar. Hatta o kadar ki bazı insanların elini tutsanız doğru düzgün cümle kuramazlar. Yani vurgu yapmak için, belli bir ifadenin kesinliğini belirtmek için, karşı çıktıklarını belirtmek için ya da konuyu daha geniş bir açıdan ele almak için böyle, böyle, şöyle, böyle, yani her toplumda bu el işaretlerinin çok konuşmayı destekleyici ve anlamı pekiştirici ve anlamın kavranmasını destekleyici çok kesin anlamları vardır. İnsanın özelleşmiş elini kullanma yetenekleriyle ve dolayısıyla birbirine hemen hemen aynı bölgeden yönetilen eldeki motor becerilerle dildeki motor becerilerin neden bu kadar yakın ilişki içerisinde olduklarını araştırmak son derece önemli. Son dönemde yapılan çalışma ve araştırmalar dilin bu yönüne büyük önem veriyorlar. Sonuç olarak şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani insan dilinin kökenini ve gelişimini daha iyi anlayabilmemiz için yalnızca konunun biyolojik, genetik, evrimsel, tarihsel süreçteki uğraklarına ele almanın ötesinde dil dediğimiz olgunun esas olarak ne anlama geldiğini, dili basitçe bir iletişim ve haberleşme yapısı, organı olarak ele almamak gerektiğini, dilin çok daha bütünlüklü ve karmaşık bir takım yapı ve düzeneklerin bütünleşik bir eylemi olarak ele almak gerektiğini hiç unutmamak gerekiyor. Ama bu konunun bu yönüyle ele alınması ve tartışılması kuşkusuz bizim bu yaklaşık 20-25 dakikalık videolarda anlatabileceğimiz ve ayrıntılarına girebileceğimiz bir konu değil. Sanırım bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Yorum yapan, eleştiren, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.